Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ile yapabileceğiniz muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Çıtır çıtır, kat kat, tel tel ayrılıyor. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. 1 tatlı kaşığı kadar tuzu serpiştirdim. Ortasını havuz şeklinde açtım. 1 adet yumurta ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Yarım bardak kadar su ekleyip yavaş yavaş spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Bu tarz tariflerde hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Elle yapışmayan fakat yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Kullandığınız unun böreklik olmasına dikkat edin. Masaya aldıktan sonra 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Üzerine poşet kapatıyorum. 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru silindir şekline getirdikten sonra 3 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra rahat bir şekilde açılması için 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Böreği tamamen merdane kullanarak yapıyorum. Eğer oklava kolayınıza geliyorsa oklava da kullanabilirsiniz. Un ve nişasta karışımı kullanıyorum. 1 bardak un, 1 bardak nişasta ekledim. İyice karıştırdıktan sonra serpiştirip yavaş yavaş hamuru büyütüyorum. Servis tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Hamurlarımı açtım. Un karışımından her yerine bolca serpiştirdikten sonra üçlü olarak açıyorum. İsterseniz tekli olarak da açabilirsiniz. Çok daha pratik ve kolay oluyor. Unu bol bol serpin. Daha sonra merdane yardımı ile büyütebildiğiniz kadar büyütün.
Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra katlarını açıyorum. Katlayıp kenara alıyorum. En büyük yufkayı tekrardan altına seriyorum. Üstüne serdiğiniz yufka her türlü büyüyor. O yüzden büyük yufkalardan bir tanesini yağlayarak başlıyorum. Kullandığınız yağın oda ısısında ve tereyağı olmasına dikkat edin. Tereyağı ile çok daha lezzetli olacaktır ama dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Veya sıvı yağ kullanacaksanız aynı şekilde içerisine biraz un karıştırdıktan sonra sıvı yağlı olarak da yapabilirsiniz. Yağı her yerine değecek şekilde bolca sürdüm. Diğer katları da aynı şekilde yerleştirip tekrardan yağ sürüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurları yağladıktan sonra katmer katlar gibi katlıyorum. Uygun bir servis tabağına aldıktan sonra poşet yerleştirip ağzını sıkıca kapatıyorum. Yarım saat kadar dondurucuda dinlendiriyorum. Dondurucuda yarım saat kadar dinlendirdiğim hamuru tezgaha aldım. Un ve nişasta karışımından serpip açıyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra videoda görüldüğü gibi katlayıp rulet yardımıyla kesiyorum. Bu aşamada biraz geniş tuttuğum için üçüncüsünü yana doğru değil de yukarı doğru ikiye katladım. Hamurları katladıktan sonra üst üste alıyorum. Videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Hamurları kestikten sonra katlarını açıyorum. Daha sonra kare şekline getirdikten sonra içerisine peynirden koyup kapatıyorum. Daha çok dikdörtgen olduğu için biraz açtıktan sonra ortadan ikiye bölüp üst üste koyup kare şekline getirebilirsiniz.
Börekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerlerine yumurta sarısını sade olarak sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreğimi pişirdim. Çıtır çıtır, kat kat, tel tel bir börek oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.